Zelenski gibi bir isim aslında Batı yanlısı 2 gündür isyan ediyor. Yani niye Rusları davet ediyorsunuz anlamında çok ciddi uyarıları var. Yani buradaki oyunu görmeyen kalmadı. Yani aptalca bir oyun dönüyor. Aptalca oyunun baş mimarı da Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ki hükümet olarak da Biden göründüğü için yani toplar ona gidiyor ama Biden'ın dün yediği yemekten bile haberi yok. Adam bildiğiniz Alzheimer hastası, yani demans hastası, Alzheimer demeyelim de adam ne yaptığını unutuyor. Biden'ı almışlar bir şekilde, ipleri elinde, işte önüne bir kağıt veriyorlar. Biden ne söylenirse ona anlık, yoksa unutuyor. 2-3 dakikada ne ezberlerse onları konuşuyor, ondan sonra yürüyor gidiyor, haberi bile yok. Başkan olduğunu bile bilmeyen bir başkan tarafından yönetilen Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük sorunları var. Ekonomik sorunlarını çözemedi. Elinde maalesef Covid-19 politikası ellerinde patladı. Yani şöyle patladı. Aşı ile ilgili bir mucize elde edip dünyaya hakim olabilecekleri aşı yoluyla savları da çöktü. Çünkü aşı ellerinde patladı. Hiçbir etkisi olmadı ya da en azından işte beklenen sonuçları doğuramadığı için şu an Amerika'nın içi kaynıyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Time dergisi çok açık biçimde yazıyor. Şöyle yazıyordu Time en son sayısında. Tam bir fiyasko diyordu için. Amerika Birleşik Devletleri'nin aşı politikası, sağlık politikası için tam bir fiyasko yaşanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen sınırında bir problem daha var, şu an gittikçe de büyüyor. Düşünün, Kanada bizdeki Batı ve Amerika sevici, hani o malum akademisyenler, yazarlar, sanatçılar tarafından dünyanın en modern ülkesi gösteriliyordu. Kanada dün itibariyle kamyoncuların grevini, daha doğrusu kamyoncuların sınır kapatma eylemini yok edebilmek, engelleyebilmek için polis harekete geçti. Ciddi anlamda çatışmalar yaşanıyor. Kamyoncular tutuklandı, hapse atılmaya başlandı. İkinci seçenek olarak Başkan Trudeau arkada zaten söyledi. Arka tarafta da askeri seçeneği tutuyor. Çok özgürlükçü bir ülke olduklarını gördük. Bunların özgürlükçüleri falan çıkarlarına dokunduğunuz kadardır. Çıkarlarına dokunduğunuz an ne özgürlükçüleri kalır, ne özgürlük duyguları kalır, ne de öyle bir saygıları kalır. Zaten başka ülkelere, iki ülkeyi savaştırırken, kiralık askerlerini gönderirken ya da kendi ordularını gönderdiğinde, yani çoluk çocuk demeden ayrım gözetmeyen ülkeleri ne demokratik haklardan ne de özgürlükten bahsetme hakkı yok. Geçmişleri de belli. Kızılderili katliamıyla dolu bir ülkeden söz ediyoruz. Kanada bunun en baş mimarlarından biridir. Yani orada yapılan deneylerle ilgili ben size yakında bir video yapacağım. Bakın bakalım neler olmuş oradaki Ontario bölgesindeki Kızılderililere neler yapmışlar. 1960'lı yılların ortasına kadar bir görelim. Şu an hala Kanada'da bu tür Kızılderililer, o Ontario bölgesinde çalışan Kızılderililer 4. sınıf varlık, yaratık olarak kabul ediliyor. Yani bize anlatılan Amerika, Kanada ya da Batı ile iç yapıları çok farklı. Artık bunları zaten sizlere anlatmama gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan şu: cebimiz ne olacak diye soruyorsunuz. İlk başta videonu zaten ona göre yapmıştım. Şimdi bakın, bugün baktığımızda S&P'nin grafiğinin düştüğünü görüyoruz. Direnç noktasında kırmış olduğunu görebiliyoruz. O da bizi ilgilendirmiyor. Dünya borsalarına baktığımızda garip bir şey var. Batıdaki borsalar ciddi anlamda bir düşüşe girdi. Yani buna Türkiye'de de düşüş yaşanıyor. Ama çok tuhaf olan şu ki Rusya'da bugün itibariyle %3.6 oranında Rus borsası değer kazandı. Sanki Rusya'da hiçbir şey yokmuş gibi hisse senetleri yükselmeye başladı. Rusya'da Ruslar sadece hisse senedi almıyor. Bize gelen fonlar orada da bir takım yatırımlar yapıyor. Daha doğrusu hisse senetleri alıyorlar. Bunun anlamı şu: demek ki Rusya'da bize gösterildiğinin tersine çok fazla savaş beklentisi yok. Yoksa hani Rusya Ukrayna'yı işgal edeceğiz, çok zengin olacağız anlamında bir davranış biçimi sergilemediklerine göre buradaki anlam şu çıkıyor: oradaki yatırımcıların birçoğu, işte batılı yatırımcılar da orada hisse senetleri aldığı için o büyük fonlar, hepsinde belli bir şey var. Demek ki kaygı yok. Ama bu kaygı bizlere pompalanıyor. Niye pompalanıyor?
birçok devletin de işine geliyor bu kaygı ve korku politikası. Bir, Covid politikasının rezaletinin sonuçlarından kurtulmuş oluyorlar. Yani şu an insanlara eve tıktılar, onu yaptılar, bunu yaptılar, onlarca neyse işte 3-4-5 tane aşı bilmem şu bu. Hem bu rezalet kapanmış oluyor. Diğer taraftan içinden çıkamadıkları enflasyon belasını da bir şekilde örtbas etmiş oluyorlar. Savaşı bahane ederek bak biz ne yapalım? İşte akaryakıt fiyatları yani yakıt fiyatları, enerji fiyatları arttı, petrol fiyatları doğal olarak zam geliyor. Bizim suçumuz yok anlamında sıyırmış oluyorlar. Diğer taraftan enflasyonu da aynı şekilde bu savaşa bağlayarak işte savaşa bağlı olarak enflasyon yükseliyor. 4-5 ayı kurtarmaya bakıyorlar. Herkes can derdine düşmüş bir şekilde gene kurban büyük kitleler insanlar yani vatandaşlar her ülkenin vatandaşları maalesef gene aynı şekilde bir keklik gibi oynatılıyorlar. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Dolara ve hiç girmiyorum zaten. Girmek de istemiyorum. Yani biliyorsunuz altına geleceğim. Altın bugün ilk defa Amerika'da yani uzun sürede ilk defa baktım. Biliyorsunuz bir dönem dedim ki 1800 lirayı kırdıktan sonra 1800 direnç noktasını yükselecektir. Dün 1871 bugün de 57 mi? 1857 liraya çıkmış öyle diyoruz, düşmüş demiyorum artık çünkü 1780'lerde kalacak diyen birçok ekonomist vardı Türkiye'de biliyorsunuz 1790 falan öyle bir şey olmadı. Tam tahmin ettiğim sürenin biraz geçti yani bir ay falan geçti. 1900 lira doğru gidecek. Bir kere altın onsu 1900 liraya giderse Türkiye'de de altın yükselir. Şu anda Türkiye'deki altın dün ne kadardı? 857'lere çıkmıştı. Bugün biraz düştü galiba. Şu an bilemiyorum. Yani burada bir yanılgı payı olabilir. Ancak altında Türkiye'de 900'leri görecek. Yani şöyle diyeyim altın alıcılarına ama bakın tekrar ısrarla söylüyorum. Bu bir şey değil. Tavsiye değil. Yatırım tavsiyesi, önerisi değil. Bu sadece benim öngörülerim. Ben sadece altın nereye gittiğini açıklamaya çalışıyorum. Altın onsu yükseldiği için Türkiye'de buna bağlı olarak artık dolara bağlı değil, dünyadaki onsa bağlı olarak 900 lirayı görebilir. Ne zaman görebilir? 2-3 ay sürebilir. Dediğim gibi çok hızlı yükseliş beklemeyin artık ama altının istikrarlı bir yükselişi olabilir. Yaz aylarında 1000 lira olur mu diye soranlar vardı. Neden olmasın? Bu şeye bağlı, dünyadaki gerginlik politikalarına bağlı. Bugün altının yükselme sebeplerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselme sebeplerinden biri çıkacak olan savaşın fiyatlanması. Yani daha doğrusu hani bir şekilde dünyaya korkutmak amaçlı servis ettikleri Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlanması altının yükselişi şeklinde oldu. Dolayısıyla dolar değer kaybetti. Yani stabil kalıyor bazen değer kaybediyor yavaş yavaş düşüyor. Borsalar değer kaybediyor ama buna karşılık altının onsu yükseliyor. Dikkat edin korona süresince altını sürekli baskıladılar. Bol para basarak bilmem ne yaparak ama artık rüya bitti. Yani yalan bitti. Gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Mart ayında FED istediği kadar sıkı para politikası uygulasın. Sıkı para politikasının sonucunda altın daha da yükselecek gibi görünüyor. FED'in uygulayacağı sıkı para politikası Amerika'ya ne kazandıracak bunu da göreceğiz. Bakalım o sıkı para politikası ve varlık alımlarının durdurulması kaç şirketin iflasına, kaç tane milyonların işsiz kalmasına yol açacak mı, açmayacak mı bunu da göreceğiz. Yani Amerika işin içinden bataklıktan çıkamıyor. En büyük korkusu kendisinde ekonomik gelişmelere ve bu Covid rezaletinden sonra bir iç parçalanmaya korkusu yaşayan Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bu korkusunu belki de 2-3 yıl içinde yaşayacak gibi görünüyor. Bunun da ilk örneğini bu yıl ara seçimler galiba yapılıyor. Kasım ayında ara seçimler yapılacak. Trump'ın ezici zaferiyle sonuçlandığını hep birlikte göreceksiniz. Trump'ın dönüşü demek zaten Amerika'nın birkaç parçaya ayrılışının da ilk adımı olacak. O yüzden Amerika sevicilere çok iyi haber veremiyorum bu durumda. Herhalde üzüleceklerdir o televizyonda Amerika Avrupa diye ahkam kesenler. Normal sizlere de şöyle bir önerim var. Dediğim gibi çok miktarda olmamakla yani şu an altını elinde tutanlar
Öyle diyelim. Var olan altını elinde tutanlar hani bir dönem 1000 liraydı geri düştü diye üzülüyorlardı. Üzülmesinler, işte o tarafa doğru gidecek. Çünkü altının onsunun dünyadaki yükselişiyle birlikte Türkiye'de de otomatik olarak daha sağlıklı bir yükseliş başlayacak. Söyleyeceklerim bu kadar.